Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bir hikayesi vardır Feridüddin Attar'ın. Simurg hikayesi. Duyan var mı içinizde Simurg'un hikayesini? Hı? Simurg'un hikayesi, Anka kuşunun hikayesi, hüthüt kuşlarının hikayesi. Değişik isimleri var. Bir gün hüthüt kuşlarının ülkesinde bir kıtlık olmuş. Bu kıtlık, darlık, yokluk dönemini aşmak için Kaf Dağı'nın ardındaki Anka kuşuna, padişahımız, sultanımız Anka kuşuna gidelim, yalvaralım, bizi bu kıtlıktan kurtarsın demişler. Yola çıkmışlar, 7 farklı vadiden geçmişler, yokluk vadilerinden, zorluk vadilerinden, istina vadilerinden ve bir bakmışlar ki kala kala binlerce kuştan oluşan sürü 40 kuş kalıvermiş. Sonra anlamışlar ki Kaf Dağı'na vardıklarında Simurg aslında, yani 40 kuş aslında onlarmış. Yani o toplumun önderleri, efendileri, sultanları aslında o 40 kuşmuş. Dolayısıyla ben bu hikayeyi anlatarak şunu söylemek istiyorum. Pek çok insanın korkular yüzünden evinden dışarı çıkmadığı bir çağda, bir zamanda, bir zaman diliminde sizler buraya kadar zahmet edip geldiniz. Çok uzak diyarlardan, okyanus ötesinden gelen 2 tane çok kıymetli misafiri dinlemeye talip oldunuz. Demek ki siz de ilim sahasındaki 40 kuş olmaya talip oldunuz. O yüzden Allah emeklerinizi zayi etmesin diyorum ve hoş geldiniz diyorum hepinize. Konuklarımızın konuşacağı konular çok önemli. Bu resilience kavramı, mukavemet, dayanıklılık kavramı psikolojinin içinde çok önem arz ediyor. Neden bazı insanlar aynı zorluk derecesine muhatap olmalarına rağmen bazıları hastalanıyorlar, bazıları hastalanmıyorlar? Neden bazı insanların içlerinde bazı zorluklarla baş edebilme kabiliyeti daha yüksek? Hangi mekanizmaları kullanarak bizler daha dayanıklı oluyoruz? Bu çok önemli, temel bir soru. Ve her iki konuşmacımız da bize bu konuda çok değerli bilgiler vereceklerdir diye düşünüyorum. İlk konuşmacımızı ben size takdim etmek istiyorum. Dr. Michael Ungar, Dalhousie Üniversitesi Direnç veya Mukavemet Araştırma Merkezi'nin müdürü ve kurucusu. Kendisi hem bir aile terapisti hem de sosyal hizmetler bölümünde görev yapan bir profesör. Geçiş ve stres dönemlerinde çocuk ve yetişkinlerin direncini etkileyen en önemli faktörleri tanımlamada büyük katkı sağlayan bir kişi. Dünya Bankası ve UNESCO gibi kuruluşlara düzenli olarak danışmanlık ve eğitim veriyor. Ve bu konuda en çok tanınan araştırmacılardan bir tanesi. Kendisi 5 dile çevrilen 14 kitabın, ebeveynler, eğitimciler ve işverenler üzerine sayısız kitapçığın, 135'ten fazla bilimsel makalenin yazarı. Actually, we need to translate one of your books into Turkish, Michael. Yeah, probably Mehmet would take that responsibility. Ve diğer konuşmacımızı da şimdiden hemen takdim edeyim. Radhika Martin, benim çok eski bir dostum, yakın bir dostum. Travma alanında çalışan, doktora sonrası kültürler arası ruh sağlığı alanında çalışma yapmış bir klinik psikolog. Hindistan, Kanada ve Avustralya'da bulunan deneylerde 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Avustralya'da hastanelerde ve üniversitelerde klinik danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde bulunmuş. Son 10 yıldır ruh sağlığı hizmetlerinin özellikle Avustralya'daki yerli popülasyonda, oranın yerlilerinde nasıl daha iyi bir ruh sağlığı hizmeti getirebiliriz? O konuda çok ciddi çalışmaları yapan ve sık sık ülkemize de öyküsel terapi, narratif terapi konusunda eğitimler vermek üzere gelen bir isim.
Michael and Radhika, we are very pleased to have you here. Thank you for coming and showing solidarity with us, with our people in these hard times. And I would like to introduce both of you to the stage, please. So let's start there. First of all, thank you for the introduction, and it's a true pleasure to be here. And thank you for all showing up. I understand that this is a very difficult day here in Istanbul. Evvela nazik takdiminizden ötürü teşekkür ediyorum. Sizlere de değerli katılımcılara da bugün bu zorlu günde buraya geldiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. The topic, what I'd like to do is I'd like to just share with you a little bit about how I came to be interested in this topic of resilience. Evvela sizinle bu psikolojik dayanıklılık konusuna ben nasıl ilgi duydum bunu paylaşarak başlayayım. And also to share with you a little bit about where the field is going, and which I hope will be of interest to you as psychologists. Aynı zamanda bu alan, bu saha nereye doğru gidiyor? Bunu da biraz anlatmak isterim. Belki sizlerin de ilgisini çeker. So let me begin by taking you back to when I was in grade 7. Sizi 7. sınıfta olduğum zamanlara bir geri götüreyim istiyorum. When I was in grade 7 in Canada, I was a little bit younger than the other children because I had moved between communities. 7. sınıfta Kanada'dayken diğer sınıf arkadaşlarımdan yaşça biraz daha küçüktüm. Çünkü topluluklar arasında biraz geçiş yapmak durumunda kalmıştık. And I also wore funny glasses that were very inexpensive because my parents didn't have any money for nicer glasses. Aynı zamanda çok komik gözlükler takıyordum. Bayağı fiyat olarak uygun gözlüklerdi. Ailem daha iyi gözlükler almaya bütçe olarak uygun olmadığı için bu komik gözlükleri takmak zorundaydım. In fact, I wore these big, heavy black frame glasses that children at the time used to wear if they were quite poor. Bu kocaman, büyük siyah çerçeveli gözlükleri takıyordum. O zamanlar yoksul çocuklar hep bu gözlüklerden takarlardı. And also because I used to break my glasses a lot as well. Tabii de gözlüklerimi sıkça kırıyordum. Ondan dolayı da ucuz gözlük takıyordum. So that of course is me in the picture where the circle is. Bu çember içerisine aldığım yerdeki benim. And somewhere else in that picture of my grade 7 class is a boy named Jeffrey. Bu fotoğrafta bir de Geoffrey isminde bir arkadaşımız vardı. Jeffrey was a bully. Jeffrey bir zorbaydı, zorbalık yapan bir arkadaştı. Because I was smaller and new to the community and I didn't have many friends, he knew that I was vulnerable and could be picked on. Tabii ben yaşça küçük, fiziken küçüktüm. Aynı zamanda buraya yeni gelmiştim. Çok arkadaşım yoktu. O yüzden benim çok hassas, kırılgan olduğumu bildiği için bana zorbalık yapıyordu. And this went on for months while I was in grade 7. Ve bu ben 7. sınıftayken aylar sürdü. And in fact, one day I was in the cafeteria getting my lunch, and Jeffrey came over and began to sort of pick at my food, put his fingers into my food. Bir gün yemekhanede öğle yemeğini yerken Jeffrey geldi ve benim yemeğime parmağını sokmaya başladı. Now, one of the things you should know is that every lunch hour, because I was so embarrassed about my glasses, I would also take them off and put them. I would take them off if I could, so I wouldn't have to wear them.
Bir de tabii öğle yemekleri sırasında gözlüklerimden çok utandığım için mümkünse gözlüklerimi hep çıkarıp masaya bırakırdım. And I think I had put my glasses onto my dinner tray in the cafeteria. Ve zannediyorum o sırada gözlüklerimi de bana verilen tepsiye bırakmıştım. So after Jeffrey had sort of eaten my food and, just bothered me, I picked up my tray and was so upset that I threw all the food in the garbage and ran out of the school. Jeffrey tabii parmağını yemeğime sokunca ve beni rahatsız edince çok üzüldüm ve üzüldüğüm için kalktım masadan, yemeğimi tepsiyle birlikte çöpe attım. And then later when I went back to class, I realized that I had lost my glasses. Sınıfa geri dönünce gözlüklerimin yanımda olmadığını fark ettim. And because of that, the principal in my school got involved because we thought that Jeffrey had actually stolen my glasses. Tabii olay böyle olunca biraz daha büyüdü. Okulun müdürü de işin içerisine girdi ve Jeffrey'nin benim gözlüklerimi çaldığını söylemeye başladılar. I spent the next hour digging through the garbage in the school to try and find my glasses, but never did. Bir saat boyunca okulun çöpünde gözlüğümü aradım, karıştırdım çöpü bulmak için ama maalesef bulamadım. Now, eventually, because I had complained to the principal, Jeffrey got into trouble, and because of that, he never bullied me again. Tabii ben gidip okul müdürüne şikayet edince, müdür de işin içerisine girince, Jeffrey bu durumdan rahatsız oldu, başı belaya girdi ve bir daha bana zorbalık yapmadı. Instead, he found another boy in that class behind me to bully. Kendisinin yerine sınıfta bir başka arkadaş buldu bana zorbalık yapacak. Now let me say, I want to say though, at this point in my life, I want to say thank you to Jeffrey. Tabii hayatımın bu noktasında Jeffrey'e de teşekkür etmem gerekiyor. You see, as I've gone on to learn about resilience, I think Jeffrey taught me something. Bu psikolojik dayanıklılık konusuna ilgi duymaya başlayınca aslında Jeffrey'nin bana bir şeyler öğretmiş olduğunu fark ettim. You see, Jeffrey's older brother had gone to jail. Jeffrey'nin abisi hapishaneye girmişti. His father was an alcoholic and very abusive. Babası alkolik bir adamdı, aynı zamanda istismar eden bir kişiydi. Jeffrey did not do well in school at all. Jeffrey'nin okulda performansı hiç iyi değildi. And I think now that what Jeffrey was doing was using his bullying as a strategy to make himself feel taller. Ve Jeffrey'nin yaptığı şeyin aslında bu zorbalığı bir strateji olarak kullanarak kendisini daha iyi hissetmesini sağladığıydı. That's the funny thing about resilience, is that when people are in situations where they can't change those situations, they do whatever they can to survive. Aslında psikolojik dayanıklılık konusunda bu eğlenceli bir şey. İnsanlar başa çıkamayacakları, değiştiremeyecekleri durumlar olduğu zaman bununla başa çıkabilmek için bu tür stratejilere başvuruyorlar. And though it's sad, I don't think Jeffrey had any other way to make himself feel as powerful as he felt when he was bullying me. Ve bunun üstüne Jeffrey bana zorbalık yaparkenki kadar kendisini başka hiçbir durumda güçlü hissetmiyordu. So, I did eventually get a new pair of glasses. Tabii en sonunda ben kendime yeni bir gözlük aldım. But I've also learned a lot about this idea of resilience. Ama aynı zamanda bu psikolojik dayanıklılık konusunda da birçok şey öğrenmiş oldum. Over my career, my focus has shifted. Kariyerimde odaklandığım nokta artık değişmiş oldu. This is the World Health Organization's model for mental health. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün ruh sağlığı modeli. And I think a lot of us, as in the mental health professions, what we do is we focus on the horizontal line. Ruh sağlığı alanında çalışan kimseler olarak bizim yaptığımız şey genellikle bu yatay düzleme odaklanmak oluyor. We tend to focus on whether a person has disorder or no disorder. Yani bir kişinin bir bozukluğu olup olmadığına odaklanıyoruz daha çok. And we try to change that. We try to suppress the amount of disorder or psychological distress that they have. Ve bu bozukluğu değiştirmeye ya da bu psikolojik bozukluğun onların üzerindeki yükünü bastırmaya çalışırız. But just because someone does not have problems does not mean that they're doing well.
Tabii kişinin herhangi bir probleminin, bir sorunun olmaması kişinin iyi olduğu anlamına da gelmez. Imagine we had taken the bullying away from Jeffrey. Şimdi Jeffrey'den bu zorbalığı uzaklaştırdığımızı hayal edin. It wouldn't have been enough to make his life good. Bu onun hayatını iyi hale getirmek için yeterli bir adım olmayacaktır. What my work has, I think, over time shifted to is not so much about removing disorder, but about increasing well-being. Aslında benim yaptığım işte de zamanla değiştiğimi söylediğim nokta bu bozuklukları iyileştirmek değil, daha ziyade kişinin refahını, iyiliğini daha da artırmaktı. And I think in a personal way this has made a lot more sense to me as a clinician. Ve bir klinisyen olarak kendi şahsi görüşüm bunun beni daha iyi bir meslek uzmanı haline getirdi. Now this is an interesting one, that these lines are statistically speaking what is said is orthogonal, or they crisscross, of course. Tabii istatistik olarak konuşmak gerekiyorsa bu hatlar, buradaki çizgiler ortogonal. But they're not causal, meaning you can actually have disorder and well-being at the same time. Ama burada bir sebep-sonuç ilişkisi yok. Aynı zamanda hem bir bozukluğa sahip olabilirsiniz hem de kişisel iyiliğe, refaha sahip olabilirsiniz. Even people with schizophrenia can have friends, have self-esteem and self-efficacy. Şizofreni hastalarının dahi arkadaşları olabilir, özgüveni olabilir, öz yeterliliği olabilir. And my sense is that we as a psychological community have an obligation to focus as much on the well-being side of people's lives as on removing the disorder. Ve birer psikoloji uzmanı olarak bence bizim şahsi yükümlülüğümüz insanların bozukluğunu iyileştirmek kadar onların refahına, iyiliğine de odaklanmaktır. And we see this in a number of different, this is a common idea in many different kinds of studies. Aslında bu birçok farklı çalışmada da ortak bir fikir olarak ortaya çıkıvermiştir. This is some data out of the United States on something called the Adverse Childhood Experience Studies. Burada örneğin Amerika'dan olumsuz çocukluk deneyimleri çalışmalarına ait verileri görüyorsunuz. And what we know is that if you have many bad things happen to you as a child, ve burada bize bir çocukken başınıza birçok kötü şey gelmişse durumun ne olduğunu gösteriyor. Such as being abused, neglected, witnessing violence in your home. Örneğin istismara uğramak, ihmal edilmek, evinizde şiddete maruz kalmak ya da şiddete şahit olmak. What's remarkable is that it has long-term effects on your neurological functioning and your physical functioning and your emotional functioning into your adult years. Ve bunun uzun vadede sizin nörolojik işleyişinizde, fiziksel işleyişinizde ve duygusal işleyişinizde etkileri mevcut. The more of these bad things that happen to you as a child, we know, and many of they accumulate in your life, and basically the odds are that you will have problems later in life. Yani bir çocuk olarak bu tür kötü şeyler başınıza ne kadar fazla gelirse bunlar birikiyor ve hayatınızın ileri evrelerinde o kadar fazla sorunla karşılaşıyorsunuz. But if you look behind me, you're seeing the black bar, don't you? Ama arka tarafa baktığınız zaman siyah çubuğu da göreceksiniz. And the more of these negative things you have as a child, the more likely you are to have, in this case, depression when you're an adult. Yani çocukken ne kadar fazla negatif durum yaşarsanız büyüdüğünüz zaman bir yetişkin olarak depresyonu yaşama olasılığınız da o kadar artıyor. But when I had an opportunity to have a discussion with the person, one of the people who developed this theory of the adverse childhood experiences, and his name is Robert Anda. Ancak bu olumsuz çocukluk deneyimleri teorisini ortaya atan konuşmacılardan, fikri atanlardan birisiyle bir münazara yapma şansına sahip oldum. İsmi Robert'tı. I asked Robert Anda, well, how do you explain the percentages of people who do not develop the disorders? Ve Robert Anda'ya şöyle sordum. Herhangi bir bozukluk geliştirmeyen kişilerin yüzdesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Even if you have been abused and you have all these other problems, more than 50% of people still do not become depressed during their adult years. İstismara uğramış olsanız da, bu tür olumsuz deneyimler yaşamış olsanız da yetişkin olarak bu tür insanların %50'sinin herhangi bir şekilde depresyon geliştirmediğini görüyoruz. And that for me is an exciting question to answer. What explains the top
of the bar graph rather than the dysfunctional part of the bar graph. Ve bu benim için oldukça heyecan verici bir soruydu. Bu grafiğin disfonksiyonel olan kısmını değil, daha ziyade üst kısmını açıklayan bir yanıt çünkü bu soruya verilecek yanıt. As you could see, there are many different, whether it's depression or drug use or all kinds of bad behaviors into our adult years. They never affect everybody who's had bad experiences. Gördüğünüz gibi işte yetişkin olarak ister depresyona uğramış olalım, istersek madde bağımlılığı söz konusu olsun ya da başka sorunlarla karşı karşıya kalalım. Aslında bu gibi durumların, yani küçüklükte yaşanan olayların her kimseyi de aynı şekilde etkilemediğini görüyoruz. So for me, as a mental health professional, the challenge here seems to be to help people be resilient. What I'm learning is that we can either change people themselves, or we can change the world around people. Ve bir ruh sağlığı uzmanı olarak benim gördüğüm güçlük, zorluk bu insanları nasıl dayanıklı kılacağımızla ilgiliydi. Yani insanları değiştirmek ve insanların etrafındaki dünyayı değiştirmekte insanlara nasıl yardımcı olabileceğimizdi. And what I'm learning is that the protective processes, the things that prevent us from becoming depressed or having problems later in life, even with a bad start, are often in the environments around us. Ve gördüğüm şu oldu, ilerleyen yaşlarda yetişkinlik yıllarımızda depresyona uğramamızı ya da başka şeyleri yaşamamızı engelleyen koruyucu süreçler aslında genellikle bizim çevremizde var olan şeyler. And if I could, to be honest, trying to change people, or if I was going to change the world around them, well, I got to tell you. Tabii dürüst olmak gerekirse bu insanları nasıl değiştireceğimizi ya da insanların etrafındaki dünyayı nasıl değiştireceğimizi şöyle anlatmam gerekiyor. My research tells me that changing the world is actually much easier. Yaptığım araştırma insanların etrafındaki dünyayı değiştirmenin daha kolay olduğunu gösteriyor. If we want to say prevent violent radicalization of young people, diyelim ki insanlarda bu şiddetli radikalleşmeyi engellemek istiyoruz. We'll never succeed if we try to approach this problem as an individual psychopathology. Şayet bu duruma münferit bir psikopatoloji olarak yaklaşırsak asla başarılı olamayız. In some respects, we need a combination of both an individual focus, but also a change to the environment and to the culture that surrounds people as well. Yani burada bir kombinasyon ile hareket etmek gerekiyor. Hem münferit bir yaklaşım benimsemek gerekiyor, hem de insanların içerisinde bulunduğu dünyayı, ortamı, çevreyi değiştirmek gerekiyor. So, in a sense, my work has been trying to understand how can I help change context, discourses around people so that they are much more likely to get what they need for neurological health and psychological health and emotional health. Yani anladığım şu oldu, insanların nörolojik sağlığını ya da psikolojik sağlığını ya da duygusal sağlığını iyileştirebilmek için insanların içerisinde bulunduğu bağlamı ve maruz kaldığı söylemleri değiştirmek gerekiyor. So, in some ways, what the team I get to do this work all over the world, and what we've begun to understand is that psychological resilience is a kind of a complex process. Bu çalışmayı dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirdik ekibimle birlikte ve gördüğümüz psikolojik dayanıklılığın oldukça karmaşık bir süreç olduğuydu. If I could offer you a very simple definition that we've been working on for a while, it's simply that in the context of exposure to adversity, çok basit bir tanımla ifade etmek gerekiyorsa insanların olumsuz şeylere maruz kaldığı bağlam olarak tanımlayabiliriz. Resilience seems to be our capacity to navigate to all the different resources that we need to survive. Burada psikolojik dayanıklılık da hayatta kalabilmek için mevcut kaynaklar arasında bir gezintiye çıkmak gibi bir şey. But it also seems to be our ability to negotiate for the resources that we need to be given to us in culturally meaningful ways. Aynı zamanda bize kültürel olarak anlamlı şekillerde verilen kaynaklarla müzakere edebilme kabiliyetimiz.
So there seems to be two processes. We make people, and I'm going to repeat that, we make people resilient. Burada işte ikili bir süreç söz konusu. Biz insanları dayanıklı kılarız. Burada biz ifadesine dikkat edin. By helping them to navigate to what they need. Tabii insanların ihtiyacı olan şeylere bir gezintiye çıkabilmelerine yardımcı olarak bunu yaparız. But also to negotiate with them for what they need in ways that make sense to them. Aynı zamanda onlar için anlam ifade eden şeylerle müzakere edebilmelerine yardımcı oluruz. How many of you work with children in particular? Kaçınız özellikle çocuklarla çalışıyor? Or young adults? Veya genç erişkinlerle çalışıyor? Can I play a game with you for a minute? Size yine bir dakika bir şey anlatmak istiyorum. So this is and it has a purpose. This has a purpose. Tabii anlatacağım şeyin de bir amacı var. In a second, this whole game takes only about 1 minute. It's very, very quick. Bu oyun bir dakika sürecek toplamda. But it has several parts. Tabii birden fazla kısımdan oluşuyor. What I need you to do is just turn to somebody next to you in a second. Bir saniyeliğine hemen yanınızdaki kişiye bir dönün. And I'd like you to play a small game of mirrors. Ve ayna oyununu oynamanızı istiyorum Now, şimdi. you don't have to touch. Dokunmanıza gerek yok. Just a second, I'm going to instruct you. Bir saniye sonra başlayacağız. One person is going to lead the game. Bir kişi oyunu götürecek, liderlik yapacak oyuna. So if I can embarrass my esteemed colleague here for a second. O yüzden şimdi bir meslektaşımı rahatsız edeceğim göstermek için. If we put up our hands like this. Ellerimizi şöyle kaldıralım. I'm going to be the leader. Ben lider olacağım burada. If I move my hand, Kemal must move his hand. Ben elimi hareket ettirirsem If I Kemal Bey de smile, elini hareket ettirecek. he must Gülümsersem smile. Kemal Bey'in de gülümsemesi And if gerekiyor. I move, he must move. Ve hareket edersem onun da hareket etmesi But gerekiyor. Just one person leading at the moment. Bir kişi aynı anda liderlik yapıyor olacak, oyunu götürüyor olacak. For 10 seconds, try it. 10 saniyeliğine deneyelim arkadaşlar. Okay, wait. Tamam. Pause. Duralım biraz, duraksayalım. Now it is revenge time. Şimdi intikam alma vakti. The other person gets to lead. Diğer arkadaş liderlik yapsın oyuna. Okay, stop. Tamam. Duralım. Now part 3. Şimdi 3. kısma geçiyoruz. I'd like you to go back to that very first position. En baştaki pozisyona geri dönmenizi istiyorum. But this time, do not decide who is going to lead and who is going to follow. Ama bu sefer kimin liderlik edeceğini, kimin de karşıdakini taklit edeceğini karar vermeden yapmanızı istiyorum. Just start. Başlayın hemen. All right, thank you. Peki, Thank you. teşekkürler. Now, what's interesting about that game, anywhere you play it in the world, Şimdi bu oyunun ilginç bir tarafı var. Dünyanın neresinde oynarsanız oynayın. is that people start, they move that third time. 3. seferinde insanlar hareket etmeye başlıyorlar. And could you feel a moment of tension between when you wanted to go in one direction and the other person wanted to go in a different direction? Ve siz bir yöne gitmek isterken diğer kişi de başka bir yöne gitmek istediğinde bir anlığına bir gerginlik hissediyorsunuz, bir tansiyon hissediyorsunuz. I have been studying resilience for 20 years. 20 yıldır bu psikolojik dayanıklılık konusunu araştırıyorum. I have worked in my clinical practice with hundreds and hundreds of families. Ve klinik pratiğimde yüzlerce aileyle çalıştım. And I always feel now like I'm in that third exercise with them. Ve her zaman bu 3. egzersizliği yapıyormuşum gibi hissediyorum ailelerle. They come to me saying, I can do better in life. I can improve my well-being if I have this. Çünkü bana geldiklerinde işte hayatımı şu olursa iyileştirebilirim ya da şu olursa işte hayatımdaki refahımı, iyiliğimi daha da üst seviyeye çıkarabilirim diyorlar. But then my experience as an expert is that I think, oh no, you need that instead. Ama bir uzman olarak benim görüşümde hayır şuna ihtiyacınız var daha ziyade demek oluyor. And I think my entire career has been to learn that I am mostly wrong.
Ve kariyerimin tamamında öğrendiğim şey çoğunlukla hatalı olduğum, yanlış oldu. Because the more I understand resilience across contexts and cultures, the more I realize that there are so many different ways that people cope. Çünkü farklı bağlamlarda, farklı kültürlerde psikolojik dayanıklılığı daha fazla öğrendikçe insanların farklı başa çıkma yolları olduğunu fark ediyorum. Jeffrey, the boy who bullied me, had decided that that was his way of finding self-esteem and self-efficacy. Örneğin bana zorbalık yapan Jeffrey, kendisinin özgüveninin, öz saygısının ve öz yeterliliğinin bu şekilde var olabileceğini fark eden bir insan. I, of course, wish he had chosen a different way of coping. Tabii keşke başka bir yol seçmiş olsaydı bununla başa çıkmak için ama. But until somebody met his needs for psychological well-being in a more socially desirable way, he was not going to change. Ama tabii ki onun psikolojik refahı için ihtiyacı olan şeyleri sosyal olarak daha kabul edilebilir bir şekilde birisi ona vermediği sürece bununla başa çıkmasını bilemeyecekti. If I could take this a little further, I wanted to bring you the most the most recent thinking that my team is developing at the moment. Size ekibimin şu anda geliştirmekte olduğu en yakın tarihli bir fikri paylaşmak istiyorum. What we're wrestling with now is resilience nature, more to do with nature or more to do with nurture? Şu anda bu psikolojik dayanıklılığın insanın doğasıyla yani fıtratıyla mı ilgili olduğu yoksa insanın çevresinde onu besleyen şeylerle mi ilgili olduğunu tartışıyoruz. And after several million dollars in research, ve araştırmaya birkaç milyon dolar harcadık halihazırda, we can categorically and truthfully assert the answer is it depends. Ve artık kategorik olarak ve doğru bir şekilde varmış olduğumuz kanı şu, duruma göre değişir. It actually though depends on the amount of risk exposure. Aslında ne kadar riske maruz olduğunuza göre değişir. What we're beginning to get is that if you're working, and I'm thinking my own personal work, if I'm working with a child that has relatively low risk or problems in their lives. Şimdi ben kendi kişisel çalışmalarıma istinaden de söylüyorum. Örneğin diyelim bir çocukla çalışıyorum ve nispeten daha az sayıda riske maruz kalan bir çocuk bu çocuk. I can focus much more on their internal psychological well-being and processes that are inside them. Bu durumda bu çocuğun içsel psikolojik iyiliğine, refahına daha fazla odaklanabilirim. But as the world in which they live gets more and more dangerous, ama içerisinde yaşadığı dünya daha tehlikeli bir hal almaya başladıkça, then I have to focus much more on their school and their family and their community. Daha fazla okuluna, ailesine ve içerisinde yaşadığı topluma odaklanmak zorunda kalır. Now, what's really, this gets even more complicated, of course. Tabii işler burada biraz daha da komplike bir hal almaya başlıyor. Have you heard about the studies of what is called differential susceptibility? Bu diferansiyel susceptibility in hassasiyet, duyarlılık konusunu duymuş muydunuz? Now, this is my colleagues who are geneticists are proving that our genetics change our receptivity to a psychological intervention. Genetik alanında çalışan meslektaşlarımın bulguları şu yönde. Genetik yapımız riskleri alma durumumuza göre değişiyor. In other words, if you're providing a trauma-informed therapy to a child, depending on their genetic predispositions, they will either get some benefit from that intervention or not. Yani bir çocuğa genetik yatkınlıklarına dayalı olarak travmaya yönelik bir terapi uygulayacak olursanız bu onun o müdahaleyi alıp almayacağına bağlı olarak değişir. Now, I'm not a geneticist. Tabii ben bir genetik uzmanı değilim. I'm more of a social scientist. Daha ziyade sosyal bilimler uzmanıyım. So I was curious about how environments make us more or less resilient. Çevrenin, ortamın bizi daha fazla ya da daha az dayanıklı nasıl hale getirdiğini araştırıyorum, ilgileniyorum bu alanda.
Now, let me see if I can walk you through this in a minute or two. Bir iki dakikalığına şuraya değineyim. If I take a child with conduct problems, so these are the children in teenagers who are, stealing things and bullying and kids like Jeffrey. Şimdi diyelim ki davranış bozukluğu olan bir çocukla çalışıyoruz. Yani bir ergen olabilir, bir şeyleri çalan ya da Jeffrey gibi başkalarına zorbalık yapan bir çocuk olabilir bu çocuk. And I want to know whether or not they're going to go to school and attend school and like school. So they're going to engage at school, as we say. Yani okula gidip gitmeyeceklerini, okulu beğenip sevip sevmeyeceklerini, yani okulla bir bağlantı kurup kurmayacaklarını merak ediyorum bu çocukların. And I'm going to describe for you two kinds of communities that they live in. Ve yaşadıkları iki farklı toplumu size anlatmak istiyorum. For the moment, let me focus your attention on the graph behind me, on the red line. Şimdi arkamdaki grafikte kırmızı çizgiye odaklanmanızı istiyorum. This is all the children in a large study that come out of a bad community. Bu büyük bir çalışmada kötü bir toplumdan gelmiş olan çocukları gösteren çizgi. And the higher the number, the more they go to school. Ve bu rakam ne kadar yüksekse daha fazla çocuk okula gidiyor. Now here's of course a good news story. Guess what? Tabii burada iyi bir haber var. If you come from a bad community and you have high resilience, you go to school more. Şayet kötü bir toplumdan geliyorsanız ve yüksek bir psikolojik dayanıklılığınız varsa daha fazla okula gidiyorsunuz. So if you're a psychologist and you want to help kids, go to the communities where there's the most problems. Yani bir psikologsanız ve çocuklara yardımcı olmak istiyorsanız en fazla sorunun yaşandığı topluluklara gidin. And make those kids as resilient as you possibly can. Ve bu çocukları elinizden geldiği kadarıyla psikolojik olarak dayanıklı hale getirin. Make them like themselves. Make them feel good about their relationships. Give them healthy mentors. Give them a teacher that loves them. Onların kendilerinden hoşnut kalmalarını sağlayın, kendilerini iyi hissetmelerini sağlayın, onlara sağlıklı, iyi bir mentor, iyi bir hoca verin. Now, that's a good news story. Tabi bu güzel yeni bir hikaye. But actually, now let me tell you about children from really good communities where they're safe and looked after well. Şimdi bir de size iyi toplumlarda yaşayan çocuklardan bahsedeyim. Yani güvende oldukları ve kendilerine iyi bir şekilde ilgi gösterildiği toplumlarda yaşayan çocuklar. Something really weird happens. Burada çok garip bir şey oluyor. The children, and those children, these children from good communities are the blue line. İyi toplumlardan gelen çocuklar mavi çizgiyle gösterdiğimiz çocuklar. When the children from the good communities are made more resilient. İyi toplumlarda yaşayan çocuklar daha dayanıklı çocuklar. In other words, they come from, nice, safe, healthy places with really nice schools and everything else, right? Yani diğer bir deyişle iyi, güvenli bir ortamda, iyi, güvenli, güzel bir okulda eğitim alan kişiler bunlar. And then we go in and we make them more resilient and we bolster their self-esteem and their self-efficacy and their empowerment and all those things. Biz onları gidip daha dayanıklı hale getiriyoruz. Özgüvenlerini, öz saygılarını, öz yeterliliklerini daha üst seviyelere çıkarıyoruz. Their engagement at school, their sense that school is important to them goes down. Ancak bunu yaptıkça onların okulla olan bağlantısı, yani okulun iyi bir yer, gidilmesi gereken bir yer olarak görmeleri bu düşünceleri daha da düşüyor. Now, this pattern, I don't want to go into this, I brought a lot of these, but basically those slides, they all kind of do the same thing. They tell the same story. Bu slaytların hepsini tek tek göstermeme gerek yok çünkü bu slaytların hepsi de aynı hikayeyi anlatıyor bize. In fact, here let me show you Jeffrey's family. This would be another child like Jeffrey. Bir de size Jeffrey'nin ailesini göstereyim. Yani Jeffrey'e benzeyen bir çocuğun ailesi bu. And let me predict Jeffrey's level of delinquency by his level of resilience. What do you mean by delinquency? Criminality, being a criminal, being like a Ve criminal. Jeffrey'nin burada suçlu olmaya temayülü dayanıklılığıyla orantılı. What we're actually learning is the same thing happens, but in a weird way. Yani burada da aynı şey oluyor ama daha garip bir şekilde oluyor. If Jeffrey, and this is for, if Jeffrey has, let's look at the red line again. This time we're talking about families, though.
Yine kırmızı çizgiye bakın ama bu sefer ailelerden bahsediyoruz. If Jeffrey has a bad family, şimdi Jeffrey'nin kötü bir ailesi varsa and he has very low resilience, ve çok düşük bir psikolojik dayanıklılığı varsa, then no surprise he's more likely to be a criminal. Bir suçlu olma olasılığı, temayülü daha yüksek ve şaşılacak bir şey de yok bunda. Good news for all of us, if we make him more resilient, his criminality goes down. Bizim için iyi haberse şayet onu daha psikolojik olarak dayanıklı hale getirirsek suçlu olma temayülü daha da azalacak. But that's because he lives in a bad family and you make him feel better. Ama bunun sebebi kötü bir ailede yaşaması ve sizin onu daha iyi hissetmesini sağlamanız. But if he comes from a good family, a family that really, you know, like one of those overprotective, I love you, you can do no wrong, you're the perfect child no matter what you do kind of families. Ama diyelim ki iyi bir aileden geliyor. Yani aşırı korumacı, işte sürekli olarak seni çok seviyoruz, sen ne yaparsan doğru yaparsın ve biz her zaman senin arkandayız diyen bir aileden geldiğini varsayalım. And you make a child more resilient. Ve sizin çocuğu psikolojik olarak daha dayanıklı hale getirdiğinizi varsayalım. What our research is showing is that you risk making the child more delinquent. Araştırmalar çocuğu daha suçlu olmaya meyilli hale getireceğinizi gösteriyor bu durumda. Now, that doesn't make any sense, does it? Pek bir anlam ifade etmiyor değil mi? But what we're understanding is that you have to look at both the individual and how they're using their personal talents. Yani burada öğrendiğimiz şey şu ki, burada hem münferit olarak bireye bakmanız gerekiyor hem de kişisel becerilerini nasıl kullandığına bakmanız gerekiyor. In my country, it is the rich children who use drugs, not the poor children. Benim ülkemde uyuşturucu kullanan çocuklar zengin çocuklar, yoksul çocuklar değil. It is Justin Bieber who uses drugs. Yani uyuşturucu kullanan Justin Bieber. They do know who Justin Bieber is. Tanıyorsunuz değil mi Justin Bieber'ı? So let me just kind of, I just want to sort of give you one last thought here, just to bring this around. Bir özet mahiyetinde son bir şeyler söyleyeyim. My research is really, I've been really curious about focusing on resilience because I also believe that it makes us healthier people as well. Bu psikolojik dayanıklılık konusuna özellikle odaklandım çünkü bizlerin de birer birey olarak daha iyi hissetmemizi ve daha dayanıklı hale gelmemizi sağladığını düşünüyorum. A colleague of mine, Pilar Hernandez-Wolf in the United States, Amerika'dan Pilar Fernandez isminde bir meslektaşım var. has been working on a term called vicarious resilience. Ve kendisi, what do you mean by vicarious? Vicarious Başkası secondary. elinden. İkinci el. İkinci el. Ve kendisi ikinci el dayanıklılık diye bir konuyu araştırıyor. So what she's showing is that when I work with people and capture their stories of survival, I feel better about my life as the helper as well. Yani başka insanların hikayelerini dinleyip onların hikayelerini özümsedikçe kendimi daha iyi hissediyorum. I am more hopeful about people's capacity to heal and recover. İnsanların iyileşme kabiliyeti konusunda daha ümit var hale geliyorum. I'm much more inspired by people's capacities to get through bad circumstances. Ve insanların kötü durumlarla başa çıkabilme kabiliyeti konusunda daha umutlu hale geliyorum. I'm even able to see other people's strengths much easier. Ve aynı zamanda başka insanların güçlü noktalarını da daha kolay bir şekilde görebiliyorum. So there's something for us too as the helpers who begin to sort of think about why people are resilient and to appreciate this interaction between the environment and the individual. O yüzden insanların neden daha dayanıklı hale geldiğini dikkat etmemiz gerekiyor ve aynı zamanda insanların çevreyle olan etkileşimlerini daha da fazla takdir etmemiz gerekiyor. And if I could just to sort of bring this back to myself. Şimdi tekrar bana geri dönelim. I know firsthand that inspiration. Bu ilhamı birinci elden kendim bizzat yaşadım. I was recently working with a group of university professors of psychology who are based out of Kabul in Afghanistan. Yakın zamanda Afganistan Kabul'un dışında psikoloji alanında çalışan üniversite hocalarıyla bir çalışma yaptık. And they were telling me about how they were able to get
young girls, women to go to university in Afghanistan. Ve Afganistan'da genç kadınları nasıl üniversiteye yönlendirdiklerini anlattılar bana. Their resilience and the stories of resilience I was hearing about getting young women, despite all the barriers, to go to university, was such an amazing experience for me to hear and to help and to also help them to achieve their goals. Ve onların genç kadınları üniversiteye yönlendirme konusunda göstermiş oldukları psikolojik dayanıklılık, dirayet benim için gerçekten muazzam bir deneyim oldu. That I just like to simply say that when we hear stories of resilience, we tend to do better ourselves. We ourselves, our lives are touched as well. Yani şunu söylemek istiyorum, dayanıklılık hikayelerini duydukça bizler de daha iyi hale geliyoruz ve hayatlarımızda, yaşamlarımızda daha iyi davranışlar sergilemeye başlıyoruz. And on that note, I'll pass it back and say thank you very much. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan Kemal Bey'e devrediyorum sözü.